Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde tarçın ve krem tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerimi ise 3 numara, böyle bu defa misinalı şişlerle yapmaya çalışacağım. Dilerseniz sizler normal uzun şişlerde kullanabilirsiniz. Hemen modelimi göstereceğim sizlere. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Dikişsiz 2 şiş çok güzel, rahat, ayağı saran hoş bir model oldu. Bu şekilde her yeri desenli. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Bakın şöyle gayet de esnek bir model. Patiğimize bilek tarafından başlıyoruz. Ön kısımlardan artırmalarımızı yapıyoruz. Tüm bir şekilde örülüyor. Ardından tabanımızı ve topuğumuzu yapıp patiğimizi bitiriyoruz. Evet hanımlar, hemen hiç vakit kaybetmeden patiğimize başlamak istiyorum. Bu tarçın rengi ipimle başlayacağım. İpimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. Ben 47 ilmek olarak başladım hanımlar. 47 ilmek. İlmeklerimizi atıyoruz bu şekilde. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 10 ilmeğimizi attık bile. Aynı şekilde toplamda 47 ilmeğimizi atıp gelelim. Evet hanımlar, toplamda buraya 47 adet ilmeğimi attım. En son şuraya da düğümümü atmıştım bir tane. Şu ucu ana ipime bağlamıştım. Şu ucu, fazla ucu keseceğim. Hanımlar, haroşa örgü uygulaması yapacağız. Yapacağımız işlem şöyle. Ben haroşayı örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Henüz artırma işlemine geçmiyoruz. Normal ilmeklerin hepsini haroşa örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olacak şekilde ördüm geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim şimdi. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıçtaki minik ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada hanımlar bakın, burada bir diş haroşamız oluştu. Tekrar haroşalarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar. Yine ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Şimdi hanımlar, burada bir diş haroşamız oluşmuştu. Patiğimizin şu bilek bölümüne, şu bölüme toplamda 3 diş haroşa örmemiz gerekiyor. Şimdi bu bölümde 3 diş haroşa olana kadar patiğimizin bu kısmını 47 ilmek olarak herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 47 ilmek olarak 3 diş haroşamızı tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ben 3 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimize başlayacağız. Krem ipimi de ekleyeceğim. Modelde hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Toplamda 47 ilmeğimiz vardı. Tam ortadaki bir ilmeğimiz, tam ortaya denk gelen ilmeğimiz bir ilmek. Bu bir ilmeği çıkarttığımız anda geriye 46 ilmek kalıyor. 46'yı da 2'ye bölünce iki kenara ilk etapta 23'er ilmek düşecek. Şimdi ilk 23 ilmeğimi öreceğim. Hem de model kurulumunu yapacağım. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ipimin ucunda buraya düğüm atacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şurada üçüncü ilmeğim. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Burada tarçın ipim bekleyecek. Krem ile devam edeceğim. 3 krem ilmeğimi örüyorum. Bir tarçını örmeden alıyorum. Tekrardan 3 tane krem ilmeğimi öreceğim. Bir tarçını örmeden alıyorum. 3 kremi normal haroşa hanımlar. Haroşaya devam ediyoruz. Düz olarak 3 kremi ördüm. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Ön yüzde modeli kuruyoruz hanımlar. Bakın 3 ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sayalım kaç ilmek olmuş. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Bakın ben modeli devam ettirdim. 23 ilmeğimi bu şekilde ördüm. 23 ilmek ördükten sonra hanımlar şu ortadaki ilmek tam ortanca ilmeğimiz oluyor. Bu ortanca ilmeğimin sağında ve solunda ön yüzde artırma yapacağız. En son 3 tane kremimi örmüştüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortanca ilmeğimin yeri belli olsun diye hanımlar, benim böyle ayracım yok. İplerle 2 tane ayraç hazırladım. Ayracımı hemen şişime alıyorum. Bir ilmek örmeden ortadaki ilmeğimi, bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan ortadaki ilmeğimin soluna da şu ayracımı ekledim. Ortadaki ilmeğimizin yeri belli olsun diye bu şekilde yerini belli ettim. Hemen bu ortanca ilmeğimin soluna da artırmamı yapacağım. Bu ortadaki bir ilmeğimin sağına ve soluna ön yüzde artırmamızı yapacağız. Artırma yaptıktan sonra bakın buraya 3 ilmek krem örmüştüm. Yine 3 krem öreceğim. 1, 2, 3. Bir tarçını örmeden aldım. 3 krem örüyorum. Bir tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 krem, bir tarçın. 3 krem, bir tarçın. 3 krem, bir tarçını örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Ön yüzde modelimizin bu ilk sırasıydı. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine krem ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. İpim arka yüzde, tarçın ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Tarçın ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın krem ilmeklerimi düz örüyorum. Tarçınımı örmeden aldım. Krem ilmeklerimi düz ördüm. Bakın artırdığım burada krem ilmeğim. Bunu da düz örüyorum. İpim benden tarafta, bakın ayracımı hemen sağ şişime alayım. Burada ayracım yeri belli. Ortadaki tarçın ilmeğimi yine ipim benden tarafta örmeden alıyorum. Tekrardan ortadaki ilmeğimin yanındaki ayracı da şöyle sağ şişime aldım. Artırdığım ilmeğimi de yine haroş olacak hanımlar düz ördüm. Tekrardan kremlerimi düz örüyorum. Tarçın ilmeklerimi örmeden alıyorum. Hanımlar, artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Artırma dediğim gibi sadece ön yüzde, arka yüzde artırma işlemi yok. Tarçınımı örmeden aldım. İlmeklerimi yine düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Geri döndük. Her iki sırada bir ip değişikliği yapacağız. Ön yüzde ve arka yüzde 2 sıra krem ipimizle örmüştük. Şimdi tarçın rengi ipimi elime alıyorum. Bu aşamada hanımlar 3 tane krem ilmeğimiz var buralarda gördüğünüz gibi. Tam ortadaki kremleri örmeyeceğiz. Diğer ilmekleri öreceğiz. Bakın ip geçişi olduğu için buradaki ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen yanındaki bakın ortada bir krem düşüyor. Bunu örmeden aldım. Devamında bakın 3 tarçın örüyorum. Ortadaki bir kremi örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Bir tane kremi örmeden alıyorum. Orta kısma kadar böyle devam edeceğiz. Ortadaki bir ortanca ilmeğimize kadar. O direkt ilmeğimiz oluyor. Tam ortada denk geliyor. Bakın 3 tarçın ördüm. Bir kremi örmeden aldım. Tekrardan bakın modeli gelişine göre örüyoruz ve artırmayı da gelişine göre yapıyoruz. Bir krem örmeden aldım. Tekrardan 1, 2, 3 tarçın örecektim ama başka tarçın ilmeğim kalmadı. Fakat ortanca ilmeğime geldim bakın burada. Orta direkt ilmeğime geldim. Hemen onun sağına tarçın rengiyle devam ettiğim için artırmamı yapıyorum. Tarçın rengi ipim ile şu ayracımı hemen sağ şişime aldım. Hanımlar, bu aralardaki bir tane tarçın rengi ilmeğimiz, yani bu ilmeğimizi krem ile örerken örmüyoruz. Sadece tarçın rengi ipimizle örerken bakın düz olarak örüyorum. Bu ilmeklerimizi tarçın rengi ipimizle orta direk ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Orta ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki ayracımı sağ şişime alıyorum. Yanına bir adet ilmek atıyorum. Bakın bir tane artırmamı yaptım. Bakın diğer sağ kenarında da olduğu gibi bir artırmamız var. Yanında 2 tane daha tarçınım var. Burayla simetrik gidecek. Bakın bir artırma, 2 tane daha tarçın ilmek var burada. 2 tarçın ilmeğimi ördüm. Devamında yine bir kremi örmeden alıyorum. 3 ilmek tarçınımı örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. 3 tarçın örüyorum. 47 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. Bir önceki sırada ön yüzde artırma yaptık. 49 oldu. Şimdi 2 tane daha bu tam ortada ön yüzdeyiz artırma yaptık. 51 ilmeğimiz oldu. Bakın bir kremi örmeden aldım.
Sonuncu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzdeyim şimdi. Arka yüzde yine yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İp benden tarafta. Kremleri örmeden alıyorum. Tarçın ilmeklerimi düz örüyorum. İp benden tarafta. Krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Tarçın rengi ilmeğimi örüyorum. Kremlerimizi örmeden alıyoruz. Tarçın rengi ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine artırma işlemi yapmayacağız. Tarçın kremimi örmeden aldım. Bakın tarçın rengi ilmeklerimi örüyorum. Tekrar bak orta kısma geldim. Yine ayracım hemen sağ şişimi alıyorum. Bu ortadaki ilmeğimi tarçın rengi ipimle ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyorum. Krem modeli yaparken kremlerde ortadaki ilmeği örmüyoruz hanımlar. Yine bakın diğer ayracımı da şöyle sağ şişime alıyorum. Yanında 1, 2, 3 tarçınımı düz ördüm. Kremi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Tekrar ipim benden tarafta, arka yüzde kremi örmeden aldım. Tarçın ilmeklerimi örüyorum. Son kenar ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. 2 sıra tarçını kullanmıştık. Tekrardan kremimizi alıyoruz. Krem ile modelimizi yaparken hanımlar ilk 3 ilmeği hep krem ile örerek başlayacağız. İlk modelde de öyleydi krem ile yaparken. Şimdi ikinci modeldeyiz. Krem ile ikinciyi yapıyoruz. Yine ilk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 3 krem, 1 tarçını örmeden alıyorum. 3 krem, 1 tarçını örmeden aldım. Bakın orada 3 tarçın ilmeğimiz var. Ortadaki tarçın ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bakın örmeden aldım. 3 krem, 1 tarçın, 3 krem, 1 tarçın, 3 krem, 1 tarçın. Tekrar 3 krem öreceğim ama bir tane krem ördüm. Tam orta noktaya geldim. Bakın ortaya geldik. Hemen buraya krem ipimle yaptığım için modelin devamında krem ile bir tane artırmamı yapıyorum hanımlar. Ardından bu ayracımı hemen sağ şişime aldım. Krem ipimizi örerken orta ilmeklerimizi örmüyorduk. Bakın orta direk ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Hemen ayracımı da aldım. Buraya da artırmamı yapıyorum. Bakın orta tarçın ilmeğimin hemen sol kenarına da artırmamı yaptım. Yanına bir tane krem örüyorum. Bak diğer tarafla aynı gidecek. Bir krem ördüm. Bir tane krem ile artırdım. Orta ilmeğimi almıştım. Krem ile bir tane artırdım. Bir krem ördüm. Bir tarçını örmeden alıyorum. Burası bu şekilde devam edip gidecek. Devam ediyorum. 3 krem, 1 tarçın, 3 krem, 1 tarçın. Şimdi de hanımlar 53 ilmeğimiz oldu. İlmek sayıları ön yüzde her defasında ikişer ikişer artıyor. Tekrar 3 tane krem, 1 tarçını örmeden aldım. Son 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz yine. Şöyle ipimi alıyorum. Tekrar krem ilmeklerimi yine haroş olarak öreceğim. Tarçınları örmeden alıyorum. Kremleri haroş olarak örüyorum. Tarçınları örmeden alıyorum. Tarçınımı örmeden aldım. Bakın burada 2 kremim var. Örüyorum. Bakın tam ortadaki yere geldim. İpi arka yüze doğru aldım. Hemen ayracımı da geçtim. Bakın krem ile bu orta direk ilmeğimizi örmüyorduk. İpim benden tarafta. Orta ilmeğimi örmeden aldım. Ayracımı da geçiriyorum. Devamında gelen yine krem ilmeklerimi düz örüyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. 2 sıra krem ile ördük. Modeli tamamladık. Şimdi tarçın rengi ipimi alıyorum. Tarçın ile modelime devam edeceğim hanımlar. Bu defa ilk tarçın rengi modele başlarken de bir tane ilk ilmeği örüyoruz. Tam ortadaki kremi şöyle kaçırdım ilmeği. İlk ilmeği örüyoruz. Ortadaki kremi örmeden alıyoruz.
Devamında 3 tarçın. Bakın 3 tane krem vardı. Ortadaki kremi örmeden alıyoruz. 3 ilmek tarçın örüyoruz. Ortadaki kremi örmeden alıyoruz. Ortaya kadar böyle devam edeceğiz. 3 tarçın ördüm. 1 krem örmeden aldım. 3 tarçın örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. Bakın hanımlar, orta bölüme geldik. Hani orta direk ilmeğimize kadar geldik. Hemen bunun sağ kenarına, bakın modelin gelişi gereği 3 tarçın ördük. 1 kremi örmeden aldık. Orta bölüme geldik. Modelin gelişi gereği buraya bir tane ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Hemen bu ayracımı sağ şişime alıyorum. Tarçın rengi ipimizle ortadaki ilmeği örüyorduk hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Ama krem rengi ipimize geldiğimizde örmüyoruz hanımlar. Hem arka yüzde direk ilmeklerimizi örmüyoruz. Orta direk ilmeğimi ördüm. Ayracımı hemen sağ şişime alıyorum. Yanına bir ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Artırmadan sonra bakın hanımlar, sağ kenarda artırmadan önceki bir kremi örmeden almıştık. Burada da bir kremi örmeden alıyorum. Devamında 3 tarçın 1 krem. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sıramızda da hanımlar 55 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek daha artırdık çünkü. Üç tarçın örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. Sonuncu ilmeğimi de tarçın ile örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Modelimize devam edeceğiz yine. Arka yüzde yine bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kremlerimi örmeden alacağım. Tarçın ilmeklerimi haroşa öreceğim. Yani düz. 3 tarçın, ipim benden tarafta, 1 kremi örmeden alıyorum. 3 ilmek tarçın örüyorum. 1 kremi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. 1 kremi örmeden aldım. 3 ilmek tarçınımı örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. Bakın artırdığımız ilmekleri de yine düz örüyoruz. Ortaya geldik. Ayracımı sağ şişime aldım. Bu orta direk ilmeğimi ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Ters olarak ördüm. Tekrar ayracımı sağ şişime aldım. Artırdığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Tekrardan devamında ilmekler aynı ilerleyecek. Kremleri örmeden alacağız. Tarçın rengi ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. 3 ilmek tarçın ipimle düz örüyorum. Kremlerimi örmeden alıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Son kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Tekrardan kalem ile devam edeceğiz hanımlar. Bir kere daha, bir sıra daha modelimizi göstermek istiyorum sizlere. Kalem ile modelimizi yaparken 3 ilmek düz örerek başlıyorduk. Bakın 3 tane kremimi örüyorum. Bir tarçını örmeden aldım. 3 krem. Bir tarçını örmeden alıyorum. 3 ilmek krem. Bir tarçını örmeden alıyorum. Orta direk ilmeğime kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın bir tarçını örmeden aldım. 3 krem, 1 tarçın, 3 tane krem örüyorum. Bir tarçın örmeden alacaktık. Fakat burada örmeden alacağımız tarçın kalmadı. Çünkü orta ilmeğe geldik. Bakın orta direğe geldik. O yüzden modelin gelişi gereği buraya krem ipimle artırmamı yapıyorum. Bakın bu ayracımı aldım. Krem ipimizi örerken orta direk ilmeğimizi örmüyorduk. Bakın orta direk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ayracımı sağ şişime aldım. Direğimin sol tarafına hemen artırmamı yapıyorum. Artırmadan sonra hanımlar bakın sağ kenarda olduğu gibi 3 krem, bir tarçın olacak şekilde devam edeceğiz. Bu artırma işlemini model 3-1 olarak devam ediyor. Hani 3-1 derken hani 3 tane krem, bir tarçın, 3 krem, bir tarçın modelin kurulumuna göre, devamına, akışına göre artırmalarımızı yapıyoruz hanımlar. Şimdi de 57 ilmeğimiz oldu. Son 3 ilmeğimi de yine krem ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde de yine ilmekler gördüğümüz gibi örülecek. Dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tarçınlarımı örmeden alıyorum. Krem
ilmeklerim haroşa. İp benden tarafta, tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımda bu şekilde artırmalarımız devam ediyor. Bakın artırdığım ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Orta kısma geldim. Ayracımı alıyorum. İpim benden tarafta. Bakın orta ilmeğimi krem ipimle örmüyordum. Örmeden aldım. Yine ayracımı alıyorum. Krem ilmeklerimi düz öreceğim. Artırdığım ilmeğim dahil. Buraya 4'er krem düştü. Orta direk ilmeğimizin sağına ve soluna. Tekrar ipi kendimden tarafta tarçınımı örmeden alıyorum. Kremlerimi örüyorum. Tarçınımı örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi örüyorum. Tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Tek fark şu, ortadaki direk ilmeklerimizi krem ipimizle örmüyoruz. Tarçın renk ipimize geçtiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Bir sıra daha gidip gelelim tarçın renk ipimizle. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Tam ortadaki kremi örmeden alıyorum. 3 tarçın, 1 krem. 3 tarçın, 1 krem. 3 tarçın, 1 krem. 3 tarçın, 1 krem. Devamında yine 3 tarçın öreceğim. 1, 2, 3. tarçın kalmadı. Hemen orta bölüme geldik. Direkt ilmeğimize geldik. Bu nedenle 2 tarçından sonra hemen yine artırmamı yapıyorum. Ayracımı yine aldım. Tarçın rengi ipimle orta ilmeğimi ön yüzdeyim. Düz örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Bundan sonra ayracı çıkartsak da olur. Bakın yeri belli oldu. Orta direk ilmeğimizin yeri belli oldu. Buradaki ayraçları kullanmaya da gerek kalmadı. Hemen orta direk ilmeğimin soluna da bir tane artırmamı yaptım. Burada hanımlar bakın artırma yaptık. Onun öncesinde 2 tarçın ilmeğimiz vardı. Buraya da 2 tarçın örüyorum. Devamında 1 krem örmeden alıyorum. 3 ilmek tarçın örüyorum. 1 kremi örmeden alıyorum. 3 tarçın. 1 kremi örmeden alıyorum. 3 tane tarçın örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. 3 ilmek tarçın. Sıra sonuna kadar aynı işleme devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine bir ilmeği tarçın ipimle ördüm. Bu şekilde hanımlar. 59 ilmeğimiz oldu galiba bu aşamada. Yani ilmek sayıları hep artıyor. Tekrardan arka yüzdeyim. Tarçın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kremlerimizi yine örmeden alıyoruz. Tarçın ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yani düz derken haroşa. Kremlerimi örmeden alıyorum. İpim benden tarafta kalıyor. Kremlerimi örerken bakın ipim arka yüzde benden tarafta. Kremimi örmeden alıyorum. Tarçınlarımı haroşa olarak örüyorum. Tekrar kremimi örmeden aldım. Tarçın ilmeklerimi ördüm. Bakın artırdım ilmeğimi de düz örüyorum. Haroşa yani. Orta bölüme geldik. Orta direk ilmeğimi tarçın ipimle arka yüzde ters ördüm. Şu ayracımı yine sağ şişime alıyorum. Artırdığım ilmeğim dahil tarçınlarımı haroşa örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi böyle öreceğim. Son kenar ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. İşte hanımlar, modelimizde yapacağımız işlem bu. Orta direk ilmeğimizin sağına ve soluna artırma yapacağız. Sadece ön yüzde. Krem ile örerken, krem ipimizle modelimizi yaparken orta direk ilmeğimizi örmüyoruz. Sadece tarçın rengi ipimizle örerken bu orta direk ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Model böyle ilerliyor. Hanımlar, ben bu modelimde şişimde toplamda buraya kadar 93 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. 93 ilmek. Hatta modelimizde sayalım. Şu krem modelimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de toplam bu kremli modelimden yapmışım.
Hatta üçünü birlikte yaptık bile. Daha büyük yapmak isteyenler, hani ben 93 olana kadar artırdım ama 95, 97 zaten tek sayı olarak ilerliyor. 99'a kadar da artırmalarınızı hanımlar yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmalarımızı tamamlayalım gelelim. Ardından patiğimizin taban bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar, patiğimin bu üst bölümünü bitirdim geldim. Toplamda şu krem modelden 12 tane yaptım. Şimdi de 93 ilmeğim var. Tabanımıza geçeceğiz fakat öncesinde bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Bu tarçın rengi ipimiz ile ilmeklerimizin hanımlar tamamını tarçın rengi ipimiz ile öreceğiz. Bu aşamada artık bu krem ipimi de kesip bağlayacağım. Çünkü kremimizi kullanmayacağız. Krem ile işimiz kalmadı. Şöyle krem ipimin ucunu kestim. Tarçın ipime bağlıyorum. İlmeklerimizin tamamını tarçın rengi ipim ile haroşa olacak şekilde öreceğim. Şu anda ön yüzdeyiz. Bu şekilde haroşaya devam ediyoruz. Böyle hepsini örüyoruz hanımlar. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde, arka yüzde de yine böyle düz yani haroşa olarak öreceğiz. Ön yüze bir diş haroşa düşmesi gerekiyor tarçın ipimizle. Şimdi bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı tarçın rengi ipim ile ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Şimdi burundan başlayarak patiğimizin tabanını öreceğiz. Burnumuza 7 ilmek olarak başlayacağız hanımlar. Tam ortaya 7 ilmek ayıracağız. Şimdi 93 ilmeğim vardı. Tam ortaya 7 ilmeği ayırınca geriye 86 ilmeğim kalıyor. 86 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca 43'er ilmek düşüyor yanlara. Bu aşamada size belki fazla artırdınız, belki az. Farzı misal şişinizde artırmalarınızı yaptınız. Bende 91 ilmek var ama sizde 99 ilmek var. Hesaplama şöyle olacak. 99'dan 7 ilmeği çıkartınca geriye 92 ilmek kalır. 92 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca, ikiye bölünce yanlara 46'şer ilmek düşer. Hesaplamayı bu şekilde yapacaksınız. Ben de dediğim gibi 91 ilmek vardı. Kenarlara 43'er ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar ilk 43 ilmeğimi öreceğim. Yine haroşaya devam ediyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 43 ilmek. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yarım geldi ilmeğim. Şu 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Bu sağ kenardaki 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi patik burnumuz için 7 ilmek daha öreceğim. 43 ilmekten hariç 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Saydığımız anda bu sol kenarda da 43 ilmeğimiz kalıyor hanımlar. 7 ilmek ördükten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda oluyor. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi bu şekilde haroşa olarak öreceğim. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7. Burnumuz için ayırdığımız 7 ilmeğimizi ördük. 7 ilmek ile bakın buraya bir diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi bu taban bölümde yani burada 15 ilmek olana kadar artırmalarımız olacak. Orta kısma ilmekler alacağız. Şimdi ipim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu orta kısımdaki 7 ilmeğimi örüyorum hanımlar. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir ilmeğimi örerek yine orta kısma ekleyeceğim. Ortada 8 ilmeğimiz oluyor. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. Bu orta kısımdaki 8 ilmeğimi öncelikle öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8
ve 9. Şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Ortada bu defa 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ardından şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Bakın bu burun kısmında da oval bir görüntü oluşuyor. Şimdi ipimi yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 ilmeğimi öreceğim yine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şişimden yine bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 12 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Orta kısım 13 ilmek oldu. Şöyle geri dönüyoruz. Şimdi tekrardan ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 6. ilmeğim şu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine şişimden bir adet ilmeği örerek ortaya ekledim. Ortada 14 ilmeğimiz oldu. Bakın hanımlar, burun kısmımız oluşmaya başladı. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 14 ilmeğimi öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve hemen buradan bir adet ilmeğimi de örerek tabana ekledim. Tabanımız 15 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Artık hanımlar, tabanımız 15 ilmek üzerinden örülecek. Yanlardan ilmekler alarak ortaya eklemeyeceğiz. Bu aşamada yapacağımız işlem şöyle. Tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani ilk 14 ilmeğimizi öreceğiz. İpimiz yine karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmeğimi ördüm. Tabanımız 15 ilmekti. Bu 15. yani sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Artık kesimlerimize başlıyoruz. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Şöyle baktığımızda da burada 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndük. İpimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Hanımlar, her defasında bu ilmekleri sayarak gitmemize gerek yok. Tabanımızdaki ilmeklerimiz ile 15 ilmek ile bak yan taraf arasında şöyle ayrık bir görüntü var zaten. Burada tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın saymayacağım ilmeklerimi. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Taban kısımda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Yani 15. ilmeğim. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın yine burada tabandaki 15 ilmek ile yan taraf arasında şöyle ayrık bir görüntümüz var. Yine tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeği örüyoruz. Bakın hanımlar, burada son bir ilmeğimiz kaldı. Bu sonuncu ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde kesimden sonra geri döneceğiz. İşleme bu şekilde 15 ilmek üzerinden devam edeceğiz. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şimifteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. 15 ilmek olarak patiğimizin tabanını bu şekilde yapacağız hanımlar. Böyle. Şimdi sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar tabanımızı 15 ilmek olarak sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek üzerinden
Ördüm geldim, ilmeklerim bitti. Sadece 15 ilmeğimiz kaldı. Şimdi biz bu 15 ilmek ile patiğimizin şu topuk bölümünü yapacağız. Arka bölümünü. Yine haroşaya da devam edeceğiz. Yapacağımız işlem şöyle, artık normal. Yine 3 numara kısa şişlere geçeceğim. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini keserek örüyorum. Şimdi 14 ilmeğimiz kaldı. Çünkü kesim yaptık. Şimdi bu kenarlardan ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın ilk kenar ilmek yerim krem. Krem kenar ilmek yerine girerek şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine son 2 ilmeği keserek örüyorum. Ve bu sağ kenardan ilmek çıkarırken hanımlar ön yüzde çıkarıyorum. Şöyle geri döndüm. Karşıda krem kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Buradan da kremden çıkaracağız. Burada 2 tane krem kenar ilmek yeri görünüyor. İşte ya da 2 tane tarçın kenar ilmek yeri görünüyor. Buralarda birer tane görünüyor. Biz buraları baz alacağız. Patiğimizin bu bölümünde bu kenarda ip geçişi yaparken ilk ilmeklerimizi örüyorduk. Bu nedenle 2 tane kenar ilmek yeri görünebilir. Fakat biz buradan 1 tane ilmek çıkaracağız. Şöyle krem kenar ilmek yerine girip şuradan 1 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi diğer ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın yine son 2 ilmeğim var. İkisini keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim tarçın. Tarçın olan yere giriyorum. Bir ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Ve burada ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Geri döndüm. Karşı tarafta tarçın kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Buradan da yine tarçın olan yere girerek şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu kadar. Tekrardan ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kestim. Ve sıradaki kenar ilmek yerim krem. Krem olan yere girerek 1 tane ilmek çıkarttım. Gördüğünüz gibi hanımlar patiğimizin arkası, arka bölümü bundan ibaret. Bu şekilde yapacağız. Biz bu işleme buraya ve buraya kadar, bakın son kenar ilmek yerlerimize kadar devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm ve geldim. Şimdi kesme işlemini yapacağız artık. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. Çok gevşek de yapmayalım. Biraz esnek olsun. Hani bilek bölümüne denk gelen yerler buralar. Ayağımız rahat girsin patiğe. Bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi toplayarak kesimimi yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. Bu aşamada hanımlar şöyle tığ ile burada kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen önüne batarak şöyle bir sık iğne yöntemiyle burayı düzlüyorum. 2 tane de sıkı bir zincir çektim. İpimi de keseceğim. Şöyle. Hemen ipimin ucunu da gizleyeceğim. Bakın başlangıç ipimiz buradaydı. Bunu da yeniden şöyle güzelce gizleyeyim. Bu tarçın rengi ipimizi hiç kesmedik hanımlar. Başladığımız yerde patiğimiz bitti. Sadece krem ipimizi model kurarken eklemiştik. Model bitti. Kestik. Yani çok zahmetli bir patik de değil. Anlayacağınız. Hani ip kopar, ipekle gibi çok bir zahmeti yok. Bu şekilde şu ipimi de hemen gizliyorum sıkılayarak. Çok güzel, hoş, şık bir patik oldu hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Şöyle ucumuzu da gizledim. Bakın hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Şöyle görüntümüz bu, bakın. Böyle gayet esnek oluyor. Hemen bir de ayağımıza giydirerek bakalım. Ben ayağımıza giydireceğim. Bir de ayağımıza görelim patiğimizin duruşunu. Normalde ben bu patiği kendi ayağıma da denedim. Yani
farklı duruyordu çünkü nasıl olacak diye. Ayaktaki duruş gerçekten çok güzel. Ayağı sarıyor. Rahat bir patik oldu. Dikiş olmadığı için de çok rahat. Çünkü normal patiklerin dikişleri ister istemez ayağı rahatsız ediyor. Bakın. Patiğimiz böyle. Hemen tabanımıza da bakalım. Patiğimizin yanları. Diğer kenarımız yine böyle. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.